Arkadaşlar selamünaleyküm. ABD'nin yeni başkanı rüzgar gibi esmeye başladı mı sevgili dostlar? Ne dersiniz? Çıkardığı kararnameler birilerinin canını çok yakacağı benziyor. Bizi ilgilendiren kısmı şimdilik bu gümrük vergileri kısmı ama sonrasında özellikle Suriye operasyonu meselesinde ilişkilerimiz hangi noktaya gelecek hep beraber göreceğiz. Ancak özellikle Avrupa'nın üzerine kabus gibi çökmüş durumda Trump. Sürpriz olmayan bir şekilde geçtiğimiz saatlerde Grönland meselesini konuşmak için Danimarka Başbakanı'nı aradı Trump. Yetkililere göre görüşme tam 45 dakika sürmüş ve Trump görüşmede açıkça Grönland adasını istemiş Danimarka Başbakanı'ndan. Danimarka Başbakanı ise maden zengini bu adayı ABD'ye satmakla ilgilenmediklerini dile getirmiş ve Trump buna tabii ki öfkelenmiş. Avrupalı yetkililere göre 45 dakikalık bu görüşme tam olarak korkunç bir görüşmeydi. Çünkü Trump sadece adayı bize satın demekle kalmamış. Eğer adayı bize vermezseniz size görülmemiş gümrük vergileri uygulayacağız diyerek tehdit etmiş Danimarka Başbakanını. Ve Avrupa şu anda bu konu nedeniyle bir krize girmiş durumda. Bu ada ABD'ye Trump'ın dediğine göre bu bölgede gezen Rus ve Çinli gemiler nedeniyle küresel güvenlik için gerekli. Ama Elon Musk öyle düşünmüyor. İşin sonunda adada büyük miktarda elektrikli araçlar ve uzay roketleri için gerekli olan ve Danimarka Başbakanı'nın da dediği gibi çok sayıda nadir toprak elementi bulunuyor. Yıllar sonra Batı'yı bu şekilde birbiriyle kriz çıkaracak diyaloglara girdiklerini ve İslam alemini değil de birbirlerini tehdit ettiklerini görmek gerçekten ilginç ve güzel açıkçası. Ve bu konu çok su taşır sevgili dostlar. Avrupa'nın demokratları bakalım bu işe ne diyecekler? Kimse onlara dokunmuyorken keyifleri yerindeydi. Şimdi ayıklasınlar pirincin taşını bakalım. Ve bakın konuya dair son ve dikkat çekici bir bilgi vereyim size. Bu Avrupa Birliği'nin olmayan ordusunun bir komutanı var. Adı Robert Brigger. Bu general diyor ki Grönland'da ABD askerleri NATO komutasında görev yapıyor ve orada bulunuyorlar ama özellikle bu son gelişmelerden sonra oraya Avrupa ordusundan da asker konuşlandırmak iyi olacaktır diyor. Ama buna siyasilerin karar vereceğini de ekliyor açıklamasına. Avrupa Birliği'nin ortak bir ordusu yok. İyi de yoksa bu adamlar neyin generali o zaman diyorsunuz değil mi? Bu adamlar Avrupa Komisyonu'nun en üst askeri komitesinin generalleri ve işleri sadece Avrupa'ya askeri danışmanlık yapmak sevgili dostlar. Yoksa bunların bir tarafını koruyan net söylüyorum bakın ABD'nin başını çektiği NATO'dur. Kısaca Avrupa'nın güvenliğini sağlayan ordu ABD'nin komutanı olduğu NATO'dur. Bu sebeple Avrupa'nın başı Trump'la gerçekten büyük dertte. Türkiye sürekli Avrupa'dan diplomatik misafir almaya başladığı dikkatinizi çekiyorsa bunların kimisi enerji, kimisi gıda, kimisi de güvenlikleri için geliyor emin olabilirsiniz. Orta vadede işimize yarayan olağan dışı gelişmeler bekliyorum bu bölgede kesinlikle. ABD'nin Trump'tan sonra bu şekilde kararnameler ile sağa sola parmak sallamasına bakmayın. Bu parmak sallamaları 2. Dünya Savaşı'ndan sonra küreselcilerin kurduğu emperyalist dünya düzenine meydan okuma parmak sallamasıdır bunlar. Ve bu Batı için çok tehlikeli günlerin habercisidir bana göre. Bugün sosyal medyada bir demokrat yayıncı çıktı ve Trump'a suikast düzenlenmesini ve bu suikastin sonucu bunu gerçekleştiren kişinin hapse girmeyeceğini hatta küreselciler tarafından ödüllendirileceğini açık açık söyledi bakın bunu. Bu gerilim tehlikeli sevgili dostlar. Eğer bir ülke dünyanın emperyalist bir lideri ülkesi olduğunu iddia ediyorsa halkını yeme içme, teknoloji, refah düzeyi ve ulusal güvenlik zırvaları gibi bir sürü şeyle uyutup başka ülkelere müdahale ediyorsa ve bir gün bir yerlerde örneğin Gazze'de olanlar Hristiyanların bile isyan etmesine ve ülkelerinin bu işte parmağı olduğunu artık söylemeye başlamalarına sebep oluyor ve küreselcilerin koltuğu sallanıyorsa o ülke içeride bir kaosa ve bu şekilde kendisine bir reset atmaya kesinlikle hazırlanmalıdır. Ve işte Trump bana göre bu isyan patlamasının fitilini ateşleyen adam olacak. Bizim medyamız maalesef sadece Trump'ın imzaladığı kararnameler haber yapıyor. Ama içeride ABD tabiri caizse şu anda adeta bir balon gibi sürekli şişiyor sevgili dostlar. Ve biz bu balonun ne zaman patlayacağını gerçekten merak ediyoruz. Bakın size bir bilgi vereyim şimdi. Yakın gelecekte Rusya-Çin ikilisinden kesinlikle bir cephe savaşı daha bekliyorum. Çin açıkça önceki gün ABD'nin bir ülkeyi işgal etmek istediğinde ilk yaptığı şey olan
B-52 ağır bombardıman uçaklarını gönderip Irak'ta yaptığı gibi ülkeleri bombalamak olduğunu bildiği için bu uçakları atmosfere yakın noktalara kadar çıksalar bile vurabileceği ve bu uçaklar için 9 Mach hızında asla radara yakalanmayan füzeler yaptığını ilan etti sevgili dostlar dünyaya. Çin'in Tayvan'ı ilhak etmek istemesi, ABD'nin Grönland'ı istemesi, Rusya'nın Ukrayna'nın tamamını istemesi kadar gerçekçidir. İşte bu sebeple küreselciler bozulan düzenlerinin hesabını içeride Trump'a sormak için kesinlikle harekete geçeceklerdir. ABD Başkanı Trump dış yardımlarla ilgili bir kararname imzaladı ve bu kararname dolaylı yoldan Türkiye'nin işine yarayacak bir kararnamedir sevgili dostlar. Şöyle ki Trump, İsrail ve Mısır hariç tüm ülkelere askeri yardımı 90 günlüğüne durdurduğunu açıkladı ki bu askeri yardım yasaklanan ülkelerin içerisinde Ukrayna'da var sevgili dostlar. Daha önce en az 50 kere söyledik ve dilimizde tüy bitti. Ukrayna demokratların ve batılı NATO müttefiklerinin elinde sadece bir maşaydı. Kullanıldı ve artık süresi doldu. Ve şimdi Çin, Rusya, ABD bu üçü oturacak ve dünyayı tekrar paylaşmak için hesaplar yapacaklar. Bunu defalarca dile getirdim burada. Türkiye, Ukrayna'nın düştüğü bu durumdan şöyle faydalanacak. Ukrayna, kuzey akım boru hatlarından önce Rusya ile Avrupa'nın arasında bir gaz transit geçiş ülkesi görevini görüyordu sevgili dostlar. Kuzey akım vurulunca ki bunu ABD'nin izniyle Ukrayna yaptı biliyorsunuz. Ukrayna demokratlara güvenip transit ülke olma konumunu güçlendireceğini düşündü sürekli. Ancak Trump başkan olunca tüm hesapları alt üst oldu. Şimdi Avrupa'nın en üst düzey yetkilileri Türkiye'ye gaz anlaşması yapmaya geliyorlar. Çünkü tek rota Türk akımı kaldı ellerinde Avrupa için. Hatta Rusya, Ukrayna'nın Türk akımına saldırı girişiminde bulunduğunu bile açıklamıştı biliyorsunuz. İşte şimdi Türkiye, Trump'ı bir fırsat olarak Avrupa'ya karşı kesinlikle kullanmalıdır. Herkes Türk akımının hacminin Avrupa için yetersiz olduğunu konuşuyor ama Türkiye'nin dış kaynak kapasitesinin ne olduğunu ve sadece Rusya olmadığını hiç konuşmuyor. Amaç Avrupa'yı gaz konusunda Türkiye'ye kul köle yapmaksa eğer Türkiye bunu dibine kadar kullanacak, elindeki hem yumuşak hem de sert gücü de kullanmaktan çekinmeyecektir. Böyle fırsatlar bir ülkenin başına bakın sevgili dostlar ancak 100 yılda bir gelir. Türkiye, Türk akımı ve mavi akımdan gelen gazı İran'dan, Azerbaycan'dan ve Cezayir'den gelen gazla beraber Karadeniz'den çıkardığı kendi gazıyla beraber harmanlayarak Türk Gaz Harmanı adıyla Avrupa'ya pekala satacaktır bu şekilde. Avrupa'ya giden boru hatlarının kapasitesi ve pompa sayısının artırılması için gereken bütçeyi Avrupa bu şekilde seve seve karşılayacaktır. Çünkü herkes biliyor Türkiye 207 donanma gemisiyle bu bölgede gövde gösterisi yapabilecek, NATO'nun en büyük ikinci kara gücü olmasıyla ve kendi kendine yeten %80'den fazla yerli savunma sanayi teknolojisiyle bu gaz tedarikinin hatlarını Avrupa için koruyabilecek yegane ülkedir Türkiye. İçeride de geriye dönük dokunmalar başladı biliyorsunuz. Tek söyleyeceğim şudur ki Türkiye'nin hem içeride hem de dışarıda Yavuz dönemi hayırlı olsun sevgili dostlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımızın yorum ve analizlerini beğeniyor ve bize destek olmak istiyorsanız videolarımıza yorum ve beğeni bırakabilir. Ayrıca değilseniz en yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeni bir derin mevzuya kadar Allah'a emanet olun dostlar.